O lokma, bir zamanlar tandırda kızarmış ekmeğin son parçasıydı. Artık kuru, sert, kenarları kırık dökük bir kalıntıydı. Ayşe ananın parmak uçları ekmeğe dokunduğunda bir çakıl taşı kadar soğuktu. O lokma sadece un ve sudan ibaret değildi. Bu kışta onların hayata tutunmasını sağlayacak son umuttu. Masada 3 kalp vardı. Üçü de açtı. Kendi payı olacak olanı eline aldı. O an, tam o an kapıya bir ses geldi. Bir çalma değildi, bir vurma değildi. Bir dokunuştu. Titrek, ürkek. Bu rüzgar değildi. Ayşe ana elindeki ekmek parçasını bıraktı, döndü, kapıya baktı. Kapı dışarıdaki fırtınaya karşı bir çığlık gibi inliyordu. Tahtaları eskiydi. Çocuklar hiç kıpırdamadılar. Gözleri hala masadaki 3 ekmek parçasındaydı. Ayşe ana ayağa kalktı. Kapıyı açtı. Rüzgar içeri daldı. Çıra birden soluklandı, neredeyse sönecekti ama direndi. Sanki o da bir imtihan bekliyordu. Kapının eşiğinde bir adam duruyordu. Yaşlı, çok yaşlı. Boyu kısa, sırtı kambur olmuş, sanki bir ömür boyu yük değil, acı taşımıştı. Üzerinde eski yamalı bir hırka vardı. Başında Selçuklu dervişlerinin taktığına benzer bir sarık vardı. Adam dudaklarını araladı. Zorla bir nefes aldı, boğazını temizledi ve fısıldadı. "Selamun aleyküm." Ses inceydi ama titremiyordu. Tersine o titreme Ayşe ananın içine doldu. "Ve aleyküm selam," dedi hemen, geri adım atmaksızın. Kapıyı biraz daha açtı. "Ağzınız şeker olsun, dedem. Girin." Adam içeri adım attı. Rüzgar onu arkasından itti. Kapı kapanınca soğuk dışarıda kaldı. "Oturun," dedi Ayşe ana, hasır sedire işaret ederek. Yaşlı derviş sedire oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu, avuçları içe dönük, sanki bir nimet bekleyen bir tas gibi duruyordu. Ayşe ana masaya döndü. 3 parçalık ekmek hala oradaydı. Titrek ışıkta sanki daha da küçülmüştü. Oturdu, elini masaya koydu. İçinde bir şey kımıldadı. Bir fısıltı değil, bir feryat. "Bu adam senin 3 günlük ekmeğindir. 3 gün aç kalırsan çocuklarının gözleri söner. Hasan'ın sesi gider, Fatma'nın elleri buz olur. Onlar senin için dünyadaki tek nimettir. Allah'ın sana bağışladığı en büyük emanettir. Bu adam kim? Bilmiyorsun. Bu kışta her sabah buz tabakasını kıran sen değil miydin? Çocuğunu koru." Bu fısıltı şeytanın kalbine attığı ilk oktu. Ayşe ana gözlerini ekmeğe, sonra kapıdaki misafire dikti. Çocuklarının solgun yüzlerini gördü. Yaşlı adamın donmuş ellerini gördü. İçindeki sesler çoğaldı, bir cümbüşe dönüştü. "Ona ver, elbette ver. Ama kendi payını değil, çocukların payını değil. Hayır, bu onlara haksızlık olur. Bir anne, evladının canını hiçe sayar mı? Onlar sana emanet. Onları korumak, Allah'a misafir ağırlamaktan daha büyük bir farzdır." Ve derhal karşılık geldi bir başka ses. Daha ince, daha sıcak, daha bilinçli, kalbinden. Ama kapıyı açtığında "Selamun aleyküm," dedi. Selamı kelimesine ağzına alan şeytan değil. O kişi selamı size getirmiştir. Senin o kerpiç evindeki son lokman, senin en büyük imtihanındır. Ayşe ana elindeki kuru ekmek parçasına baktı. Parmakları titredi. Bir anda her şey durdu. Çıranın ışığı durdu, rüzgarın iniltisi durdu. Çocukların nefesi durdu. Ve o an içinde bir şey patladı. Bir duvar çöktü, bir kapı açıldı. İçinden bir nur fışkırdı. Kendi payını aldı. Yavaşça ayağa kalktı. Adımları ağır değildi, kararlıydı. Her adımında yeryüzünün bir titreyişi vardı. Sanki yaratılış anında meleklerin kanat çırpması gibi bir sükunet vardı odada. Yaşlı derviş başını kaldırdı. Bakışları buluştu. Ayşe ana bir şey söylemedi. Söz gerekmiyordu. Ama gözleri her şeyi anlattı. "Size kalmış bu lokma. Sizin için." Elini uzattı. Derviş ilk anda bakmadı ekmek parçasına. Önce Ayşe'nin gözlerine baktı. Derin bir bakıştı. Sonra ağır ağır elini uzattı ve ekmeği aldı. Parmakları değdiğinde Ayşe ana bir ürperti hissetti. O parmaklar buz gibiydi ama içinden bir sıcaklık yükseliyordu.
Derviş ekmeği aldıktan sonra elini kalbine götürdü. Gözlerini kapattı. Dudağı hafif titredi, sonra başını eğdi ve dua etti. Fakat bu dua Ayşe'nin hiç duymadığı bir dille, fakat içiyle tanıdığı bir sesle oldu. Allah'ım, bu ev haibesi kendi evladının canına kıymadan sana emanet edilmiş bir misafire son lokmasını verdi. Ey Rabbim, onun evini boş bırakma. Ambarını bereketle doldur. Çocuklarının gözlerine bir daha açlık gözyaşı dökme ve onun kalbini bu akşamkinden daha büyük bir islahla donat. Çünkü bu gece o İsar ahlakının kapısını çalmadı. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Sesini yükseltmedi ama her kelimesi odanın dört duvarına çarparak yankılandı. Hatta kerpiç duvarların içine, döşemenin taşlarına, tavanın direklerine işlendi. Sonra başını kaldırdı. Gözleri artık parlıyordu. "Hanim," dedi. Sesinde bir titreme yoktu artık. Güçlüydü. Neredeyse bir peygamber sesi gibi. Allah senin haneni boş bırakmaz. Rızık sabredenin ardında yürür. Ama İsar edenin önünde koşar. Derviş ayağa kalktı. Hala kamburdu ama artık bir yücelik vardı duruşunda. Ayşe ana onun kolunu tuttu. "Dedem, size bir şey ikram edebilir miyiz? Bir su, bir battaniye." "Hayır," der gibi elini salladı. "Yeter, lokma yeter. Duamız da yetti." Sonra kapıya yöneldi. Perdeyi araladı, rüzgar içeri daldı. Ama bu kez çırayı söndürmedi. Alev sanki ona karşı direnç gösterdi. Hatta biraz daha yükseldi. Derviş dışarı çıktı. Kapı kapandı. Ayşe ana bir süre yerinde durdu. Göğsü inip kalkıyordu. Tıpkı bir savaş meydanından dönen bir gazinin nefesi gibi. Masaya döndü. Hasan'a baktı. "Hasan'ım, senin dilimin." Çocuk sessizce aldı. Dişlerini ekmeğe geçirdi. Kıtır, bir ses daha. Sonra gözleri yumuldu, ağzını yavaşça çiğnedi. Sanki bir şey değil, bir nimet çiğniyordu. Fatma'ya baktı. "Fatmam, senin de dilimin." Küçük kız ekmeği avucuna aldı. Önce kokladı. Sonra dudaklarına değdirdi. Sonra bir köşesini dişledi. Gözleri büyüdü. Sanki bundan daha tatlı bir şey yememişti. Ayşe ana hiç yemedi. Kendi payını vermişti. O gece çırayı üfleyip söndürdükten sonra üçünü birden keçeden bir battaniyenin altına aldı. Hasan'ı sağ tarafına, Fatma'yı soluna. Aralarına bir yastık koymadı. Kendi vücudunu yastık yaptı. Çocuklar onun göğsüne yaslandılar. Kalbinin sesini dinlediler. O da onların nefeslerini saydı. Uyku yavaşça çöktü. Ama Ayşe ana uyumadı. Kalbi hala dua ediyordu. "Allah'ım, ne verdim ki? Bir parça kuru ekmek. Ne istedim ki? Çocuklarım doysun. Sen bana ne verdin? Şu an onların nefeslerini duyabiliyorum. Bu bile bir cennet kokusu." Zaman geçti. Yarım gece oldu. Sabaha yaklaşıyordu. Ayşe ana bir ses duydu. Gıcır. Nereden geldiğini anlamadı önce. Sonra yeniden. Gıcır. Bu sefer daha açık. Kapı sesi değildi. Cam sesi değildi. Ambar kapısı. Ambar, tandırın hemen arkasında taş bir oda. Tohumları, unu, buğdayı, kuru meyveleri oraya koyarlardı. Şimdi için neredeyse boştu. Belki bir iki çuvalın dibinde bir avuç buğdar kalıyordu. Ayşe ana sessizce kalktı. Battaniyeyi çocuklar üzerine örttü. Ayaklarını çarıklarına sokmadan çıplak ayakla yere bastı. Taş soğuktu ama onu üşütmedi. İçinde bir ateş vardı. Ambar kapısına yöneldi. Kapı, çam ağacından, demir menteşeli, dışarıdan bir sürgüyle kilitlenen bir kapıydı. Sürgü yerindeydi ama kapı aralıydı. Bir parmak kadar açık. Gıcır. Yeniden o ses. Ayşe ana sürgüyü çekti, kapıyı itti. Açtı. İçeri karanlıktı ama sonra çıra elindeydi hala. Külüne rağmen biraz ışık veriyordu. Ve o ışık ambarın içine düştü. Gözleri hayretle açıldı. Ambar doluydu. Değil, taştı. Önünde bir buğday çuvalı duruyordu. Yeni, beyaz, dikişleri taze. Yanında 2, 3, 4, 7 çuval daha. Çuvalların arasında torbalar, un torbaları. Beyaz un, taştan değirmende yeni öğütülmüş gibi kokuyordu. Köşede
bir sepet dolusu kuru incir. Her biri yağlı, tombul, sapları hala yeşil. Bir başka sepet kuru erik. Bir başka sepet kuru kayısı. Duvarın dibinde bir demet kuru soğan. Tandırın dibinde bir testi bal. Altın rengi, akıcı, üzerinde ince bir buhar tabakası. Ve en şaşırtıcı olan ortada bir sepet dolusu taze elma. Kışın ortasında. Kırmızı, parlak, sapları hala yeşil. Üzerlerinde biraz çiğ vardı. Ayşe ana diz çöktü. Çuvallardan birinin ağzını açtı. Buğday döküldü eline. Sıcaktı. Sanki yeni harmanlanmıştı. Un torbasından bir avuç aldı. Yine sıcaktı. Ve kokusu, ekmek kokusu. Sanki bir ekmek fırınlanmış, o kokusu unun içine işlemiş. Elmalardan birini aldı. Parlak, soğuk ama içi sıcak gibiydi. Isırdı. Tadı tatlıydı. Ama sadece tatlı değil. Şükür gibiydi. Her lokmada bir dua vardı. Gözlerinden yaşlar akıyordu ama sessizdi. Çünkü ağlayacak güç bile kalmamıştı içinde. Yalnızca şükür vardı. Ambarın ortasında yere bakınca bir şey gördü. Bir kağıt parçası. Üzerinde Arapça harflerle yazılmıştı. Güzel bir nes hatıyla. Kim verdiğinde gülümserse, rızık da ona gülümseyerek gelir. Çünkü bereket, elin açık olduğu anda göğün kapısını çalar. Ayşe ana kağıdı göğsüne bastırdı. Kapıyı kapattı. Sürgüyü çekti. Eve döndü. Çocuklar hala uyuyordu. Ayak ucuyla yatağına döndü. Yanlarına uzandı. O gece rüyasında bir bahçe gördü. Ortasında bir çeşme vardı. Suyu durmaksızın akıyordu. Kenarlarında Hasan koşuyordu. Fatma ise bir elma ağacının altında oturmuştu. Ayşe ana rüyasında gülümsedi. Uyandığında sabah olmuştu. Güneş doğmamıştı ama karanlık dağılmıştı. Beyaz bir ışık pencereden süzülüyordu. Ayaklarını yere bastırdı. Tandırı yaktı. Un torbasından bir kepçe aldı. Sıcak un, biraz su, bir tutam tuz. Ekmeği yoğurdu. Tandıra attı. Ekmeğin kabarmasını beklerken ambar kapısını araladı. Gözlerini kapattı, içeri girdi. Hala oradaydı her şey. Çuvallar, torbalar, elma sepeti. Oğlunu uyandırdı. "Hasan'ım, bugün ekmek yapacağız." Çocuk şaşırmıştı. "Nereden un anneciğim?" "Allah verdi," dedi sadece. Kızını kucağına aldı. "Fatmam, bugün elma yiyeceğiz." "Kışta mı?" "Evet, kışta." Çünkü bazı elmalar yalnızca kerpiç evlerde 3 aç çocuğun duasıyla olgunlaşır. Ekmeği tandırdan çıkardı. Kabukları altın sarısı. İçi pamuk gibi yumuşak. Üçünü birden masaya oturttu. 3 büyük dilim kesti. Hiçbirini 3'e bölmedi bu sefer. Hasan'ın gözü parladı. Fatma ilk kez bir haftadır kahkahasını patlattı. Ayşe ana kendi dilimini aldı. Ilık ekmek eline bir çocuk eli kadar sıcak geldi. Isırdı. Tadı iman gibiydi. O sırada kapı çaldı. Yine ürkekçe. Ayşe ana kalktı. Kapıyı açtı. Köyün bir kadınıydı. Zeynep ana. 3 çocuk annesi. Üzerinde yırtık bir entari, ayaklarında çamurlu çarıklar. Gözleri çukurlaşmıştı. "Ayşe," diye başladı. Sesi kırılmış bir dala benziyordu. Çocuklar 3 gündür bir şey yemedi. Ayşe ana bir an durdu. Sonra gülümsedi. O gülümseme dün akşamki gibi değildi. Dün akşamki bir fedakarlıktı. Bu gülümseme bir bilgiydi. Bir sır biliyordu artık. Kapıyı daha da açtı. "Gir, Zeynep," dedi. Ekmek çıktı. "Elma var. Çay demleyelim." Zeynep ana şaşkınlıkla içeri girdi. Masadaki ekmeğe baktı. Elmalara baktı. Gözleri doldu. "Nereden geldi bunlar Ayşe?"
Ayşe ana cevap vermedi hemen. Masaya döndü. Hasan'a bir dilim daha kesti. Fatma'ya bir elma uzattı. Sonra Zeynep ananın önüne bir tabak koydu. 2 dilim ekmek, bir elma, bir de bal. Sonra yavaşça herkese duyulur biçimde konuştu. Ama sanki kendi kalbine hitap ediyordu. Bir zamanlar bana dediler ki, rızık elin altında durur. Ama sen onu elinle değil, kalbinle yakalarsın. Bugün anladım ki, asıl bereket durdu. Gözlerini kapattı. Kalbinin attığını hissetti. Sonra konuştu. Asıl bereket, verdiğinde başlar. Dışarıda rüzgar hala esmekteydi. Ama artık kuru bir ninni değil, yeni bir baharın habercisiydi. Evet dostlar, bilin ki Allah'ın sizlere verdiği nimetlerin en büyüğü bir başkasına verdiğiniz o andır. O dar vakitte kendi evladının açlığını bir kenara koyup Rabbinin misafirine uzatılan o el göğün kapısını çalar. Rabbim bizleri İsar ahlakından ayırmasın. Bir sonraki hikayede buluşana dek. Kalın sağlıcakla.